Herkese merhaba, ben Seyyar Öğretmen. Plakalara göre Türkiye turumuzun ilk serisiyle başlıyoruz. İlk bölüm 01 Adana. Yine sizle beraber Adana'nın gezilecek yerlerini, sokak lezzetlerini ve güzelliklerini beraber keşfedelim. Bence çok eğlenceli bir video olacak. Çayınızı kahvenizi hazırlayın ve gelin beraber turumuza başlayalım. Sabancı Merkez Camii. Sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Orta Doğu'nun da en büyük camilerinden birisi. 1998 yılında ibadete açılan bu cami, Sabancı Vakfı tarafından inşa edilmiş. Seyhan Nehri'nin hemen kıyısında taş köprü manzaralı bu yer, sanki Adana'nın ruhunu taşıyor gibi. Her detayında Osmanlı mimarisinin izleri var ama içine girdiğinizde modern dokunuşları da hemen fark ediyorsunuz. Cami toplam 6 minareye sahip ve her biri 99 metre yüksekliğinde. Bu sayı İslam'da Allah'ın 99 ismini temsil ediyor. Aynı şekilde caminin kubbesi de 32 metre çapında ve tam 54 metre yüksekliğe ulaşıyor. Evet, güneş çıktığı için şapkamı artık taktım. Sırada ise Adana'nın ikinci ikonik sembolü olan taş köprü var. Burası sıradan bir yapı değil, dünyanın hala kullanılan en eski taş köprüsü. Dile kolay tam 1700 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Yapım tarihi 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Yani şu an ayak bastığımız taşlar bir zamanlar Roma askerlerinin, kervanların ticaret yoluymuş. Seyhan Nehri'nin iki yakasını birleştiren bu köprü 21 gözlü olarak inşa edilmiş. Ama günümüzde nehir yatağındaki değişikliklerden dolayı sadece 14 gözü görünür durumda. Evet, şimdi şehrin biraz daha içine girdik. Tarihi Kazancılar Çarşısı'ndayız. Bakalım buralarda neler göreceğiz. Burası Ziya Paşa Türbesi. Adana'ya hem vali hem de aydın olarak iz bırakmış bir adam. Türbesi Ulu Cami'nin gölgesinde sade ama vakur. Bu taşlar sadece bir mezarı değil, aynı zamanda bir düşünceyi ve bir dönemi taşıyor. Buraya bakan göz sadece geçmişi değil, bir fikir adamının mirasını da görüyor. Adana'nın göbeğinde tarih hala nefes alıyor. Burası Kazancılar Çarşısı. Osmanlı'dan bugüne uzanan bir zanaat mahallesi. Dar sokaklarında bakır tencereler, cezveler sıra sıra dizili. Dükkanlardan çekiç sesleri yükseliyor. Ustalar elleriyle zamanı dövüyor. Burada her eşya el emeği, her köşe geçmişin izlerini taşıyor. Közde kahve kokusu burnunuza kadar geliyor. Kazancılardan sonra hava çok ısınmaya başladığı için Kozan'a doğru yola koyuldum. Kozan'dan Ayşe Hoca köyüne kadar 30-40 kilometre kadar bisiklet sürdükten sonra Ayşe Hoca köyünde yer alan Opet istasyonunda mola verdim. Görevli Ahmet abiye teşekkür ediyorum buradan çünkü orada güvenli bir şekilde kamp kurmama müsaade etti. Normalde size çadırın ne kadar kolay kurulduğunu göstermek istemiştim ama sanırım videoda olduğum için tekte kurulan şey 5-6 kere denemeden sonra ancak kurulabildi. Sabah 6 gibi uyandıktan sonra çadırımı topladım ve Anavarza'ya doğru yola koyulmaya hazırlanmaya başladım. Bulunduğum yerden Anavarza'ya kadar yaklaşık 5-6 kilometre mesafe vardı. Ben de sabah sabah rahat rahat bisikletimi sürerek oraya doğru gitmeye başladım. Köy aşırı sessiz ve çok sakin bir yerdi. Siz de giderseniz zaten göreceksiniz. Şu anda öyle bir yere geldim ki bence siz de bayılacaksınız. Arkamda bir zamanların efsane şehri olan Anavarza var. Şuna bir bakın. Birazdan sizi detaylıca gezdireceğim ve arkamda bir köpek var. Umarım bana saldırmaz. Çok eski bir yapı ama sütunları, duvarları gerçekten efsane görünüyor. Yani bir zamanlar bunun tam halinin nasıl göründüğünü hayal etmek gerçekten muazzam. Ve bu kadar güzel korunabilmiş olması gerçekten takdire şayan. Şu an Adana Belediyesi zaten buraya restorasyon çalışması yapıyormuş. İleride büyük ihtimalle çok daha güzel bir görünüşe sahip olacak. Adana'nın Kozan ilçesinde düz ovaya inat, gökyüzüne doğru yükselen bir taş anıt gibi. Binlerce yıllık geçmişiyle Roma'dan Bizans'a,
Ermeni Krallığından Osmanlı'ya kadar sayısız medeniyeti ağırlamış bir kale bu. Tepeden bakınca sadece taş yığınları değil, tarihin nabzı atıyor. Aşağıda Anavarz Antik Kenti'nin sütunlu yolları, mozaikleri, surları uzanıyor. Bir zamanlar burada gladyatörler dövüşler yapar, ticaretin ise kalbi atardı. Şimdi ise doğa sessizce bekliyor. Kaleye çıkan patikada yürürken rüzgar bile başka esiyor. Her adımda tarih biraz daha yakına geliyor. Bir sonraki durağımız ise Yılankale. Yılankale'nin çok efsanevi bir tarihi var ve aynı zamanda Adana için çok önemli bir kale. Eski zamanlarda limana herhangi bir gemi yaklaştığında bu kaleler aracılığıyla bütün Adana'nın 5 dakika içerisinde hangi geminin yaklaştığına dair haberi oluyormuş. Gelin beraber detaylarına bakalım. 12. yüzyılda inşa edildiği düşünülen bu kalede Şahmeran'ın da yaşamış olduğu düşünülüyor. Haçlılar, Bizanslılar, Ermeniler hepsi bir dönem bu taşların gölgesinden geçmiş. Yerel halktan duyduğuma göre kalenin altında gizemli tüneller olduğunu ve bu tünellerin Ceyhan'a kadar uzandığını söylediler. Bazı söylentilere göre ise bu tüneller hazine saklamak ya da gizli kaçış için kullanılmış zamanında. Şimdiki durağımız ise Adana Sinema Müzesi. Türk tarihinin filmleri hakkında her şeyi burada bulabilirsiniz. Burası yalnızca bir müze değil, Yeşilçam'ın ruhunu taşıyan bir anı evi gibi. 2011 yılında açılan bu müze, Adana'nın Türk sinemasına armağan ettiği dev isimlere bir saygı duruşu resmen. Yılmaz Güney, Şener Şen, Türkan Şoray, Murat Soydan, Ayhan Işık, hepsi burada posterlerde, kostümlerde, eski sinema makinelerinde yaşıyor. Bu şehir sadece kebabıyla değil, oyuncusuyla, yönetmeniyle, kamerasıyla da bir kültür başkenti. Müzenin duvarlarında yüzlerce fotoğraf, kimi sette, kimi ödül töreninde, kimi bir sahnede gözyaşıyla. Arka salonda döneme ait kameralar, eski projeksiyon makineleri, film makaraları. Belki de Yeşilçam'ın kalbi hala bu makaraların içinde atıyor olabilir. Müzenin en dokunaklı bölümü ise Yılmaz Güney köşesi. Onun daktilosu, kitapları, gençlik fotoğrafları, sanki bir anlık susarsan sesi yankılanacak gibi geliyor. Sanat Müzesi'nin hemen yanında ise Atatürk Müzesi yer alıyor. 1923 yılında Atatürk Adana'ya geldiğinde bu evde misafir edildi. O günden sonra bu yapı sadece bir ev değil, bir hatıraya dönüştü. Şimdi ise her odası, her eşyası geçmişin nefesini taşıyor. Çalışma odasında ise sade bir masa, birkaç kitap, daktilo. Ama insanın içinde bir devrin vizyonu canlanıyor. Müze, yatak odasından toplantı salonuna, Atatürk'ün giydiği kıyafetlerden kişisel eşyalarına kadar birçok detayla dolu. Ama en çok dokunan şey hissedilen sessizlik. O sessizlikte bir kararlılık, bir devrim ve milyonların kaderini değiştiren bir liderin gölgesi var. Bu ev savaşta değil, fikirle kazanılmış bir mücadelenin sembolü. Dışarıdan sıradan bir yapı gibi görünebilir ama içeri adım attığında tarih omzuna dokunuyor. Karahisar'a geldiğimde ise Varda Tepesi'ne çıkmak için ne yazık ki araç bulamadım. Ancak belediyeye durumu ilettiğim zaman kendileri hemen bana yardımcı oldular ve beni Varda Köprüsü'ne götürmek için zabıta görevlilerine haber verdiler. Beni oraya çıkaran ve yardımcı olan bütün ekibe teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Varda Köprüsü'ne vardığınızda ise sizi belediyenin bir tesisi karşılıyor. İçinde ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Herkese merhaba. Üçüncü günün ilk durağı Varda Köprüsü olacak. Gelin sizle beraber bu köprüyü daha detaylı inceleyelim. İşte karşınızda Torosların kucağında göğe doğru uzanan bir çelik rüya, Varda Köprüsü. Adanalılar ona Alman Köprüsü diyorlar çünkü bu devasa yapı 1907'de Berlin-Bağdat Demiryolu projesi kapsamında Alman mühendisler tarafından inşa edildi. Köprü tam 99 metre yüksekliğinde ve 172 metre uzunluğunda. Adeta bir mühendislik meydan okuması.
Dağları delmişler, vadileri aşmışlar ve sonunda bu dev kemerleri göğe dikmişler. Sen buralara nereden geldin? Sen buralara nereden girdin? Yaradana kurban olayım. Yaradana kurban olayım. Yaradana. Ya? Ne yapıyorsun Ecem burada? Vardı Köprüsü'nde ne yaparsın oğlum? Varda Köprüsü'nü de gördükten sonra bir sonraki durağımız olan Kapıkaya Kanyonu'na doğru yola koyulduk. Bu kısımdan sonrası zaten tamamen yokuş aşağı olduğu için yollar çok rahattı. Evet. Uzun bir bisiklet yolculuğundan sonra Kapıkaya Kanyonu'nda vardık. Birazdan size orayı da göstereceğim. Gelin beraber burayı keşfedelim. Siz de şöyle bir önden bakmış olun. Giriş kısmında sizi karşılayan bu dere zaten rahatlamanız gerektiğini size önden bir söylüyor. Ardındansa sizi taşlı ve pek düzgün olmayan yollar karşılıyor. Karahisar ilçesinde Torosların eteğinde saklı kalmış bir doğa harikası. Sağında solunda yükselen dev kayalar, ortadan kıvrıla kıvrıla akan serin nehir ve kulağında sadece kuşların, yaprakların ve suyun sesi.